GIF mi, GIF mi? Bu kısaltmanın açılımı ve anlamı ne? Ayrıca yıl olmuş 2018, neden hala bunları kullanıyoruz? GIF sanatı diye bir şey olur mu? Bu son sorduğum soruyla ilk sorduğum sorunun cevabını mı vermiş oldum? Neyse, bugün teknolojinin ürettiği bir tasarım konseptinin kültürümüzü nasıl etkilediğini göreceğiz ve sonra nasıl sanata dönüştüğünü. GIF bir dosya formatı, Graphics Interchange Format kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. 15 Haziran 1987'de icat edildi ve 90'lı yıllara damgasını vurdu. Çünkü o yıllarda internete girenler web siteleri yerine şöyle bir şey görüyordu. Tüm internet bir inşaat alanı gibiydi. Daha da kötüsü, böyle bir tasarım ve animasyon anlayışını gören insanlar hayattan soğuyordu. Tam böyle bir ortamda Flash diye bir şey çıktı ve imdadımıza yetişti. Bizi de bu GIF istilasından kurtardı. Kurtarmasına da bu sefer de Flash istilası başladı. Ben de o istiladan etkilenen ve hatta onu kullanarak etkileyenlerden biriydim. O zamanlar Flash'la web sitesi yapardım. Çok da mutluydum. Çünkü tüm kısıtlamalar ortadan kalkmış gibiydi. GIF formatı artık sonsuza kadar yok olacak diye düşünüyorduk. Ama bu sefer de ne oldu? Tüm internet bir sanat galerisine dönüşmeye başladı adeta. Bir zamanlar inşaat halindeki o web sitelerine yine giremiyorduk. Çünkü her sitenin girişinde bizi birkaç dakika uzunluğunda çok havalı flash intro animasyonları karşılıyordu. Yani web sitesi kendini kısa film zannediyordu. Neyse ki Web 1.0 günleri fazla uzun sürmedi. 2000'lerde kendimizi bir anda Web 2.0 dünyasında buluverdik. Sosyal medya çağı başlamıştı. Ve işte tam o sırada Flash ölürken GIF hortladı. Peki neden? Buna pek çok teknik açıklama getiriyorlar. İşte çok rahat bir format, her yerden görüntülenebiliyor falan filan. Bence asıl sebebi teknik olmaktan çok kültürel. GIF bir iletişim diline dönüşmeye başladı. Tıpkı emojiler gibi. Bilgi çağının görsel atomları haline geldiler. Hani çok meşhur bir söz vardır ya, bir resim 1000 kelimeye bedeldir diye. Bırakın 1000 kelimeyi 140 karakterle sınırlı Twitter'da, o zamanlar öyleydi, İnsanlar kendilerini daha iyi ifade edebilmek için GIF'lere sarıldılar. Şimdi şöyle bir örnek düşünelim. Sosyal medyadasınız, kaydırıyorsunuz her zamanki gibi. Çok güzel bir sözle karşılaştınız. Çok hoşunuza gitti. Harika ya, ben bunun altına imzamı atarım dediniz. Hatta ben bunu alkışlarım ya diye düşündünüz. Tüm bunları kelimelere dökerek ifade etmek elbette çok güzel. Ama belki de o sırada tuvalettesiniz. Bir elinizde telefon, diğer eliniz, mühim değil, 140 karakterle sınırlı bir ortamda çok güzel söz, harika, hoşuma gitti. Ben bunun altına imzamı atarım. Hatta ben bunu alkışlarım. Nokta diye mi yazarsınız, yoksa şöyle bir şey mi koyarsınız? Buna sadece bir alkış olarak bakmayın. Mesela bir alkış emojisiyle bu GIF arasında fark var. Yurttaş Kane filminden alınmış ve sonsuz bir döngüye dönüştürülmüş olan bu alkış sahnesi bize birkaç kelimenin taşıyamayacağı kadar çok duyguyu aktarıyor. Üstelik o duyguyu biz filmi izlerken bile alamamış olabiliriz. Yani ne oluyor burada biliyor musunuz? 1,5-2 saat uzunluğundaki görsel bir hikayeden alıntılanmış olan bu 1,5-2 saniyelik küçük atomik görsel bilgi kırıntısı adeta altı çizili bir cümleye dönüşüyor. Hani kitaplardan alıntıladığımız sözler vardır ya, işte onlar nasıl bizi düşündürtüyorsa GIF'ler de bizi duygulandırıyor. Ve işte bu teknolojinin ve onun beraberinde getirdiği bir takım kısıtlamaların iletişimimize ve dolayısıyla kültürümüze olan etkisidir. Ve işte yine bu yüzden olsa gerek ki 2012'de GIF kelimesi yılın kelimesi olarak seçildi. Bu kelimenin enteresan taraflarından biri de kimsenin onun nasıl telaffuz edildiği konusunda bir görüş birliğine varamamış olması. İnsanların çoğu %70 kadarı GIF demeyi tercih ediyor ama
Bu bir dosya formatı demiştim ya, işte bu dosya formatını icat eden Steve Wilhite onun GIF diye söylendiği konusunda ısrarcı. Bense bu ısrarlara hiç de kulak asmıyorum ve diyorum ki bu GIF'tir. Niye? Çünkü İngilizce'de grafik, Türkçe'de de grafik diyoruz. Dosyanın açılımı bu değil miydi zaten? Grafik diye bir şey var mı? Belki Karadeniz bölgesinde vardır gerçi bak. Şimdi tam bilemiyorum, kafam karıştı benim de. Ama neyse, görüyorsunuz işte böylesine bir tartışma bile bizi iletişimde asıl olan şeyden kopartmaya yetiyor. Neyse ki onu yılın sözcüğü olarak seçen Oxford Sözlüğü'nün otoriteleri kelimenin her iki telaffuzunun da doğru olduğu yönünde bir karar almışlar. Bilemiyorum, belki de GIF'in telaffuzu konusunda da bir GIF'e ihtiyaç var. Çünkü hemen her konuda GIF var. En anlamsız, en tuhaf konularda bile GIF var. Sonuçta herkes deneme yapıyor. İlginç denemeler. Ve tabii bu denemelerden çok ilginç yerlere ulaşanlar da var. GIF'lerin bir sanat formu olma potansiyelini keşfedenler. Bunlardan biri David Dobb. Bazıları onu internet dünyasının en popüler GIF sanatçısı olarak tanımlıyor. Her şeyin bir sonu vardır. Fakat döngüsel lineer animasyonun bir başlangıcı ve sonu yoktur diyor David Dobb. Tıpkı yanan bir ateş gibi ya da akan bir su, dökülen bir şelale, tekrar eden desenler bizi büyüler, içinde bulunduğumuz zaman parçasından kopartır ve bir süreliğine bizi sonsuzlukla tanıştırır. GIF'i bir kısa film gibi de düşünebilirsiniz, uzun bir fotoğraf gibi de. Ve bu düşüncenin en güzel örnekleri sinemagraflar olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafçı Kevin Burke ve Jamie Beck tarafından geliştirilen bu teknikte aslında çok küçük bir kısmı hareketli olan fotoğraflar görüyoruz. Peki 30 yılı aşkın bir süreden beri var olma mücadelesinde büyük başarı gösteren, bir türlü ölmek bilmeyen bu GIF'ler gelecekte de var olacak mı, yoksa modası geçecek mi? Bunu bize zaman gösterecek. Ama bugüne baktığımızda, bugün için konuştuğumuzda onun hala online sohbetlerin bir katalizörü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçek hayatta sosyalleşme konusunda kendinizi çok rahat hissetmiyor musunuz? Acemi misiniz? Mimiklerinize, jestlerinize ya da esprilerinize güvenemiyor musunuz? Dijital ortamda açın gifi.com'u, bulun sohbette karşınızdakini düşürmek istediğiniz durumu ve gönderin gitsin GIF'inizi. Aslında tek başına bu site bile GIF'in hayatımızdaki önemini vurgulamaya yeter. Çünkü New York merkezli bu startup 70 kişinin çalıştığı 300 milyon dolar değerinde bir şirkete dönüşmüş durumda. Her gün 200 milyon kişi hayatın anlamını buradaki GIF'lerin arasında bulmaya çalışıyor. Tabii ki hayatın anlamını aramıyorlar, abarttım. İletişimin yeni bir formunu arıyorlar. Duygularını daha iyi ifade etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Gülmek, ağlamak, heyecanlanmak, utanmak, şaşırmak gibi duygularını bu kelimelerin ötesinde tarif etmek istiyorlar. Üstelik bu öyle bir tarif olsun istiyorlar ki 7'den 77'ye herkes anlasın. Dilini bilmese de o duyguyu paylaşsın. Mutluluğu tarif etmek istiyorlar. Hepimiz gibi mutluluğu arıyorlar. Ben yine abarttım galiba biraz ama yeri gelmişken sorayım. Onu GIF'lerde bulabilir miyiz? Bana mutluluğun GIF'ini yapabilir misin Abidin?